Dünya sandığımızdan çok daha canlı, çok daha bilinçli. Gözle görmesek de, kulakla duymasak da doğa sürekli konuşuyor. Rüzgarın sesi, yağmurun kokusu, bir çiçeğin açılış anı. Hepsi aslında birer mesaj. Ama biz çoğu zaman bu dili anlamıyoruz. Peki ya doğanın dili varsa ve biz o dili çözmeye başlasak? Doğanın Gizli Dilleri serimizin ilk bölümüne hoş geldin. Bugün doğanın sessiz ama etkili konuşan canlılarını keşfedeceğiz. Bitkileri. Doğa sessiz değildir. Sadece bizim anlamadığımız bir dili konuşur. Ağaçlar fısıldar, çiçekler mesaj gönderir, kökler bilgi paylaşır. Ama biz çoğu zaman bu sinyalleri fark etmeyiz. Peki bitkiler gerçekten iletişim kurabilir mi? Bilim insanları artık bu soruya giderek daha net bir şekilde evet diyor. Bitkiler konuşmuyor olabilir ama sinyal gönderiyorlar. Hem de çok yönlü. Bitkilerin en bilinen iletişim yolu kimyasal sinyallerdir. Örneğin akasya ağaçları yaprakları yenmeye başlandığında bir tür uyarı kimyasalı salgılar. Bu madde rüzgarla diğer akasyalara ulaşır ve onlar da yapraklarını acılaştırarak savunmaya geçer. Yani ağaç komşularına "dikkat et, tehlike yaklaşıyor" der. Ama bitkiler sadece kimyasallarla değil, elektrik sinyalleriyle de iletişim kurar. Mimoza bitkisini düşün. Ona dokunduğun anda yapraklarını kapatır. Bu tepki yaprak boyunca yayılan bir elektrik sinyali sayesinde olur. Aynı sinyaller bir yaprak zarar gördüğünde diğer yapraklara da yayılır. Bir nevi bitkinin sinir sistemi gibi çalışır. Toprağın altındaysa görünmeyen ama son derece etkili bir iletişim ağı vardır. Ağaç kökleri mantarlarla simbiyotik bir bağ kurarak mikoriza ağı oluşturur. Bilim insanları buna Wood Wide Web yani ormanın interneti diyor. Bu ağ sayesinde ağaçlar birbirine su, besin ve hatta yardım sinyalleri gönderir. Örneğin bir ağaç zarar gördüğünde kök ağı üzerinden çevresindekilere sinyal yollar. Sağlıklı ağaçlar da o zarar görmüş ağaca destek verir. Bir orman, birlikte düşünen ve paylaşan bir topluluk gibidir. Ayrıca çiçekler renkleriyle, kokularıyla ve nektarlarıyla yalnızca tozlayıcıları değil, aynı zamanda çevresindeki diğer bitkileri de yönlendirir. Renk, UV yansıması ve koku, hepsi birer mesaj. Son araştırmalar bitkilerin düşük frekanslı ses dalgalarıyla da tepki verebildiğini gösteriyor. Hatta bazı bilim insanları bitkilerin titreşimleri duyabildiğini düşünüyor. Yani biz farkında olmasak da bitkiler dokunmayı, sesi ve tehdidi algılıyor ve buna göre tepki veriyor. Belki de doğanın en sessiz görünen canlıları aslında en çok konuşanlarıdır. Bu sadece başlangıç. Doğanın dili çözülmeye başlandı ve sen bu keşfe bizimle birlikte çıktın. Doğanın Gizli Dilleri serimizin bir sonraki bölümünde hayvanların doğa olaylarını nasıl önceden hissettiğini inceleyeceğiz. Abone ol, bu sessiz hikayeleri birlikte dinleyelim.